Takashi, iş seyahati için Osaka'ya dönüyordu. Uçağa binmeden önce terminalde bir kutu bento almış, cam kenarındaki yerine geçmişti. Uçak 524 yolcusuyla birlikte pistte ilerlerken anons yapıldı. Haneda Havalimanı'ndan Osaka'ya giden Japan Airlines 123 uçuşuna hoş geldiniz. Tahmini uçuş süremiz 54 dakikadır. Takashi, emniyet kemerini bağladı. Uçak pistte hızlanıyor, motorların gücü koltukları titretiyordu. Saat 18:12'de dev Boeing 747 havalandı. Gözlerini kapattı, dışarıda güneşin batmaya başladığını gördü. Güzel bir uçuş olacaktı ama bilmiyordu. Önünde sadece 40 dakikası kalmıştı. Ani bir sesiyle uyanan Takashi bir anda koltuğuna yapıştı. Uçak şiddetle sarsılmaya başladı. Kabin ekibi anında harekete geçti ama yolcular korkuyla bağırıyordu. Herkes camlardan dışarı baktığında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Uçağın kuyruğu kopmuştu. Kabinin içi ani basınç kaybıyla sisle kaplandı. Oksijen maskeleri düştü. Takashi nefes almakta zorlanıyordu. Oksijen maskesini taktı. Ama uçağın içinde insanların çığlıkları yükseliyordu. Bir kabin memuru mikrofondan anons yaptı. "Lütfen panik yapmayın. Pilotlarımız durumu kontrol ediyor." Ama aslında kokpitte her şey kontrolden çıkmıştı. Takashi camdan dışarıya baktı. Normalde uçak dümdüz ilerlemeliydi ama şu an sağa sola savruluyordu. Boeing 747 düşüyor, yükseliyor, tekrar düşüyordu. Pilotlar uçağı kontrol edemiyordu. Takashi bir kabin memuruna sordu. "Ne oluyor? Neden uçağımız sallanıyor?" Hostes korkuyla bir şey söylemedi. Ama Takashi fark etti. Onlar da ne olduğunu bilmiyordu. Yanında oturan yaşlı kadın ellerini birleştirip dua etmeye başladı. İnsanlar ağlıyor, birbirlerine sarılıyordu. Bir adam cebinden kağıt ve kalem çıkardı. Bir şeyler yazmaya başladı. Takashi ona ne yaptığını sorduğunda adam fısıldadı. "Eşime son sözlerimi yazıyorum." İşte o anda Takashi gerçekten ölebileceğini anladı. Kuleyle bağlantı kuran pilotlar Tokyo'ya geri dönmek istediklerini söyledi. Ama uçak geri dönemiyordu. Hava trafik kontrolü. Uçak kontrolden çıkıyor, dönemiyoruz. Takashi gittikçe yaklaşan dağları fark etti. Uçak her dalış yaptığında motorlardan kıvılcımlar çıkıyordu. Kabinin içinde bazı koltuklar yerinden fırlamıştı. Bebekler ağlıyor, yolcular "Tanrım yardım et" diye bağırıyordu. Ve o an uçak son kez düşüşe geçti. Takashi koltuğa sıkıca tutundu. Birkaç saniye içinde büyük bir çarpışma sesi duyuldu. Alevler kabine yayıldı. Uçak ağaçlara çarparak paramparça oldu. Son duyduğu şey metal parçaların gürültüsü ve insanların çığlıklarıydı. Takashi gözlerini açtığında her yer karanlıktı. Çığlık sesleri kesilmişti. Yan tarafta devasa bir enkaz yığını vardı. Bacakları kan içindeydi ama hala hayattaydı. 4 kişi daha yaşıyordu. Ama 524 kişi arasından sadece 4 kişi kurtulmuştu. Takashi ve hayatta kalanlar saatlerce enkazın içinde yardım bekledi. Sabah olduğunda kurtarma ekipleri geldi ama birçok yaralı çoktan ölmüştü.